Merhabalar hanımlar. Yonca'nın Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün 3 renkli tığ işinden güzel bir örgünün anlatımını yapacağım. 3 boyutlu bebek battaniyelerinde kullanabileceğiniz güzel bir örnek olacak. Yapılışına geçmeden önce abone olursanız yeni örgü modellerinden haberdar olursunuz. Abonelik ücretsizdir. Videomu da beğenerek, severek izliyorsanız beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Şöyle işinize yarayacak güzel bir model anlatımı yapacağım arkadaşlar. Ben böyle 3 renk seçtim. Tığ numaram 4 numara 2,5 milimlik bir tığ olacak. Hemen başlayacağım. 2 sırada bir renk değiştireceğiz. O yüzden ipleri fazla kesmeye gerek kalmayacak arkadaşlar. Alttan tekrar ekleyerek devam edebileceğiniz güzel bir örnek. Hemen başlayalım. Şöyle öncelikle mavi ile başlayacağız arkadaşlar. Model anlatmak için şöyle bir miktar zincir çekeceğim. Evet arkadaşlar, bir miktar zincir çektim. Şimdi üzerine trabzan yapacağız. İlk sıra trabzandan oluşacak. Şöyle sayıyorum. 1, 2, 3, 4. zincire batıyorum ve buraya ikili trabzan yapıyorum. Yan yana ikili trabzanlar yapacağız. Her bir zincire bir defa batarak trabzan yapıyorum. 2 model üzerinden anlatım yapacağım. Kenarlara 4 trabzan yapacağım. 26 tane trabzan yapacağım arkadaşlar. 2 model yapmak için. Siz bu sayıyı artırabilirsiniz. Modelimiz kelebekli bir model olacak. Şöyle trabzanlarımı 26'ya tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, trabzanlarımı 26'ya tamamladım. 1, 2, 3 zincir çektim ve döndüm. Kenara 4 tane trabzan yapacağım. Bu zincirimi de bir trabzan sayıyorum. Bu boşluğu bırakıyorum. İkinciden devam ediyorum. Kenar trabzanı 4 tane yapacağım. Siz isterseniz bu sayıyı artırabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle 4 tane yaptım. Şimdi modelimizin alt zeminini oluşturacağız. Bir zincir çektim. Tığıma bir defa doladım. 1, 2, 3 boşluk bırakıyorum. 4. trabzan boşluğuna batarak buraya ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tığıma doladım. Yine aynı boşluğa batıyorum. Aynı yuvaya batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Buraya V şeklinde bir yuva oluşturduk. Buraya bir kelebek modeli yapmış olacağız. Bir zincir çektim. Tığıma bir defa doladım. Yine 1, 2, 3 boşluk bırakıyorum. 4. boşluğa ikili trabzan yapıyorum. Ara kısmı için 5 tane ikili trabzan yapacağım. Şöyle yan yana 3, 4 ve 5. Yan yana 5 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi aynı şekilde ikinci yuvamızı yapacağız. Bir zincir çektim. Tığıma doladım. 1, 2, 3 boşluk bırakıyorum. 4. boşluğa batarak buraya bir yuva daha oluşturalım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tığıma bir defa doladım. Yine aynı noktaya batarak buraya ikinci yuvamızı oluşturmuş olduk. Devam ediyorum. Bir zincir çektim. Tığıma bir defa doladım. 1, 2, 3, 4. boşluğa batıyorum. Ve buraya şöyle 4 tane yapacağım arkadaşlar. 2. Burada bir tane eksik yapmışım arkadaşlar. Tekrar aynı yere batıyorum. Burayı 4'e tamamlayabilmek için son olarak zincire battım ve burayı 4 taneye tamamlamış oldum. Bu şekilde ikinci sıramız tamam oldu. Şimdi üçüncü sırada yine mavi renkle devam ediyorum. Sadece başlangıç olduğu için alt sıraya trabzan yaptım. O yüzden 3 sıra olacak mavi. Daha sonrasında her 2 sırada bir renk değiştireceğiz. Yani bir renkle 2 sıra yapacağız. Şimdi kenardaki trabzanları öncelikle örüyorum. Şöyle 3, 4 tane trabzanımızı yaptık. Evet, şimdi buraya modelimizi kuracağız arkadaşlar. Şimdi burası önemli. Pür dikkat, beni izleyin. Bir zincir çektim. Tığıma bir defa doladım. Buradaki V şeklindeki trabzana alttan batıyorum ve ilmeğimi uzatıyorum. Şöyle katladım arkadaşlar, trabzanın altına batabilmek için.
1 oldu ilmeğimiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane ilmek çıkardım tığımın üzerine. Şimdi bu ilmekleri Tunus işindeki gibi 2 kapatacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Son 2 ilmeğim tığımın üzerinde. Bu 2 ilmeği de tek seferde kapatıyorum ve kelebeğimizin böyle bir kanadını yapmış olduk arkadaşlar. Bu şekilde bir görüntü elde ettik. Şimdi burada bir zincir çektim. Bu ortadaki 5 zincirin altından geçerek buraya bir tane sık iğne yaptım. Hemen yanına ikinci sık iğneyi yaptım. Şimdi burada tığıma doladım. Bu alttaki trabzan boşluğuna aynı yere batıyorum ve yaptığımız trabzanın üzerine batıyorum. 1, 2 ve 3 defa fıstık dolgusu yapıyorum. Üçünü tek seferde kapatıyorum. Kilitledim. Şimdi yine bir zincir çektim. Buradaki altta kalan, şöyle içeride kaldı buradaki 5 zincirimiz. Tekrar bu 5 zincire batıyorum ve 2 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle 2 tane sık iğne yaptım. Tığıma bir zincir çekiyorum. Tığıma bir defa doladım. Şimdi ikinci kanadı yapacağız. Buradaki ikinci trabzanın üzerine şöyle tekrar katladım daha kolay yapabilmek için. Buradan batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 defa bu şekilde ilmek aldım. Hepsini 2 kapatıyorum. Burada bir zincir çekiyorum. Çektiğim zincirin ilmeği ile birlikte buradan 2 tane ilmek kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Diğer 2 ilmeğimi kapatıyorum. 8 seferde kapatmış oluyorum arkadaşlar. Şöyle son 2 ilmeğim kalıyor. İkisini de birlikte kapatıp hiç zincir çekmeden aradaki 5 trabzanımı yapıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi yine burada bir zincir çekip aynı şekilde ikinci kelebeğimizi de buradaki yuvamızın üzerine yapacağız. Hemen burayı tamamlıyorum. Bir üst sırada renk değiştirerek devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, ikinci kelebeği de tamamladım. Şimdi renk değiştireceğiz. Hemen son ilmeğimin içerisinden pembe rengine geçiş yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Çevirdim. Buradaki ilk trabzanın tepesine batıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Üzerine 3 tane zincir çektim. Kenardaki 4 trabzanı öncelikle örüyorum. 3 ve şöyle son 4. Kenara 4 tane trabzan yaptık baştaki zincirle birlikte. Şimdi yuva hazırlayacağız arkadaşlar. Aynı şekilde bir zincir çektim. Tığıma bir defa doladım. Bu ortada yapmış olduğumuz fıstığın tam tepe noktasındaki ilmeğe şöyle ilmeğimize batalım. Buradaki ilmeğe battım. İkili trabzan yaptım. Araya tekrar 5 zincir çekiyorum. 4 ve 5. Tığıma bir defa doladım. Yine aynı yere batarak ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim ve aradaki 5 trabzanı örerek devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 ve şöyle son trabzana batıyorum. 5. Evet, şöyle 5 oldu. Şimdi yine bu aradaki ikinci modelimizin üzerine de yuvalar hazırlayacağım. Daha sonra kenar trabzanı ile devam edeceğim. Bir üst sırada da tekrar model kurarak tamamlamış olacağız arkadaşlar. Model oldukça kolay ve güzel bir model. Şöyle sizler için biraz daha büyütülmüş bir parça hazırladım arkadaşlar.
şöyle 4 sıra 4 model yaptım. Her 2 sırada bir model oluşmakta. İstediğiniz yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. İşinize yarayacak güzel bir model oldu. Sizler de beğendiyseniz yorum kısmına belirtin arkadaşlar. Bu tarz videolar sürekli paylaşıyorum. Siz de bu videolardan hangi örgü modellerini beğeniyorsanız bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Yani bebek battaniyesi örgüleri mi ya da motif tarzında örgüler mi? Şöyle kanalımda motif örgüleri de var arkadaşlar. Bu tarz motif örgülerimi isterseniz şöyle çiçek örgüleri var kanalımda. Bunların yapılışı var. Bunlarla mı devam edelim? Yoksa bu tarz bu şekilde bebek battaniyesi ve bebek yeleklerinde tercih edilen örgülerle mi devam edelim? Bana fikir verirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Her birini okuyacağım. O yüzden yorum istiyorum sizlerden. Çünkü kanalım her türlü örgülerle devam etmekte. O yüzden benim de fikrim en azından bir fikir olur. Bu şekilde sizler bana yardımcı olmuş olursunuz. Bugünkü videom bu şekildeydi arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone olursanız yeni örgü modellerinden haberdar olursunuz. Abonelik ücretsizdir. Tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.